Bir karakter düşünün. Belki de bir çizgi filmin gerçek anlamda omurgası olup eğer o soyutlanırsa ve yok olursa tamamıyla bir serinin sona ereceği ve o kadar önem arz ediyor ki arka planda sanki hiçbir şey var olmamış gibi saçma sapan davranan ve hatta umursanmaz bir karakter. Evet, hepimizin bildiği gibi onun adı Kinger ve benim favori karakterlerimden bir tanesi. Biliyorsunuz, bundan birkaç gün önce Jax karakterinin hikayesi ve gerçek anlamda büyük ihtimalle 7. bölümde soyutlanacağına dair bir hikaye yaptım. Bunu nereden mi çıkartıyoruz? Merak etmeyin, birazdan hepsine geleceğim. Çünkü bu video gerçek anlamda çok uzun olacak. 6. bölümle beraber Jax'in o tuhaf davranışları ve özellikle paranoyak bir şekilde davranması onun bir sonraki bölümde soyutlanacağına dair bir teori üretmeme neden olmuştu. Bunun nedenine gelmeden önce Kinger karakteri belki de serinin, belki de değil gerçek anlamda serinin en önemli karakteri. Çünkü o bir admin, yani bir yaratıcı ve hatta Kane'le ilişkisi var. Her şeyden öte sizlere şöyle bir kritik bilgi vereyim. Aslında Kane ve Kinger aynı kişi olabilir. Bu teori çok uçuk bir teori ama videonun sonuna kadar dinlersen ne demek istediğimi anlarsın. O yüzden beklemede kal. İşte bu videoda arkadaşlar Kinger'ın ne olduğuna, nasıl bir hayat yaşadığına, geçmişine dair bilgilerine, nasıl yok olacağına dair teorilerine, onun eşinin soyutlanmasının neden olan kişinin aslında kendisi olduğuna ve gerçek anlamda gücünün ne olduğuna, ne zamandan beri bu serinin içerisinde olduğuna ve en önemlisi, biliyorsunuz ki Dijital Sirk'in bir teorisi var. 5 ile 7 rakamının, yani 57 rakamının teorisi var. Bununla alakalı bu videoda onun bilgilerini vereceğim. Ve son olarak da bu serinin ne zaman biteceğini. Evet sevgili dostlar, ben Masalcı Dede. Bu videoda sizlere Dijital Sirk'te bulunan Kinger karakterinin tüm hikayesine ve teorilerine değineceğiz. O yüzden arkanıza yaslanın ve bu anın tadını çıkarın. Fakat sizlerden ricam bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenmeniz, kanalıma abone olmanız, beni Instagram hesaplarımdan takip ederek özellikle teorileriniz varsa bana yazabilirsiniz ki bütün yazan arkadaşlara cevap vermeye çalışıyorum. Böylelikle çok daha çeşitli video yapabiliriz. Ve dostlar, katıl üyelerine canı gönülden teşekkür ederek diyerekten ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Kinger karakteri bildiğiniz üzere bu oyundaki Şah karakterini temsil eder ve özellikle de onun soyutlanmış olan eşi, yani karısı Queen, Şah ve Mat'ı temsil eder. Bu noktada, yani bu bağlamda şunu söyleyebiliriz. Queen'in soyutlanmasıyla beraber, yani eşinin aslında bir şah çekildiği ve son kısımda Mat olmak üzere olan bu serinin ana kolonunu olduğunu söyleyebiliriz. Bir rivayete göre Kinger'ın bu seride en az 20 ila 30 yıldır hapsolduğu söylenmekte. Bunu nereden çıkartıyoruz? İlk öncelikle bu şirketin kuruluşunun monitörlerine baktığımızda oldukça eski ve 20-30 yıllık teknolojilere sahip olduğunu görüyoruz. Bu noktada Kinger karakteri aslında bu seri içerisinde neredeyse 20 veya 30 yıldır burada ve özellikle bazı kısımlarda Kane ve Abel harflerini görmemiz ve özellikle de şirketin logosuna baktığımızda C ve A harflerini gördüğümüzde aslında benzer bağlamlara sahip olduğunu fark ederiz. Bu noktada aslında şirketin iki önemli kişisi var. Birisi Kane, diğeri ise Kinger karakteri. Bu zamana kadar Kinger'ın adına dair hiçbir bilgiye sahip değiliz. Bu noktada baktığımızda Kane ve Abel harflerini görmemiz, ki özellikle 6. bölümde bir silahın üzerinde gördüğümüzü söylemiştik. Bu noktada aslında Kane'in Kinger'la zamanında çalıştığı ve bu noktada aslında Kane'in önceki videolarımda onun bir yapay zeka olduğuna dair teorilerimi öldürmekte. Belki de geçmişte ikisi birer arkadaştı. Fakat maalesef ki Kane bir şekilde kendini bu yapay zeka zannederek veya hafızasını kaybederek bu şekilde davranıyor ve Kinger aslında birçoğunun farkında. Video başlamadan önce ve devam etmeden önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Jax videomu hani birden çok hızlı izlendi ve 600-700'den fazla yorum geldi. İnanılmaz derecede teoriler üretilmiş.
Bu yüzden arkadaşlar özellikle bu videoda bu tarz yorumlar gelirse ve en çok sevdiğiniz karakteri yazarsanız size bununla özel ilgili bir video yapmaya çalışacağım. O yüzden yorumlara sizleri bekliyorum. Benim en sevdiğim karakter olmasının sebebi kendisinin tuhaf ama aşırı derecede akılcıl davranması ve bazen o abidik gubidik hareketleri benim çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden benim favori karakterim Kinger'dır. O yüzden fazla lafı uzatmadan devam. Kinger'ın gerçek anlamda bu seriye dair bilgisinin olması, özellikle 6. bölümden elini şıklatarak kelebek çıkartması ve geçmişte bilgisayar bilimi okuduğunu bildiğimizden kaynaklı bu serideki ana programcılardan biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama ortalama yaşının 50'li yaşlarda olduğunu tahmin etmekteyiz ve 7 yıl boyunca bilgisayar bilimi okuduğunu ve bu konuda çalıştığını da biliyoruz. Bu noktada özellikle bu seriye ilk katılanlardan biri olduğunu da hesaba katarsak ve videonun ilk başlarında sizlere söylemiş olduğum aslında eşinin soyutlanmasına neden olan kişinin Kinger olabileceğine dair teorim şimdi açıklanıyor. Biliyorsunuz bu serideki en yaşlılardan biri ve uzun süredir burada hapsolmuş. Bir rivayete göre Kinger o kadar fazla buradan çıkmaya çalışmaya odaklandı ki bir noktada eşini unuttu ve onu yalnızlaştırdı. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama bir bölümde Kinger Pomni'ye şunu söylemişti. Bu dünyada yapabileceğin en kötü şeylerden bir tanesi kişinin kendisini sevilmediğini ve onu yalnız olduğunu hissettirmektir. Aslında Kinger bu noktada kendini ve eşini kurtarmaya o kadar çok odaklanmıştı ki aslında onu yalnızlaştırdığını, sevilmediğini düşündürmeye başladı ve bu noktada kendisi aslında bir nevi intihar etti ve o kadar fazla uzun süre bu duruma maruz kaldı ki rivayetlere göre en az 20 yıldır eşi en sonunda soyutlanmayı seçti. İşte bu tüm total nedenlere baktığımızda Kinger'ın aslında bu şekilde davranmasının, daha doğrusu uçuk olmasının temel sebebi eşini kaybetmesidir ve bunun suçlusunun o olmasıdır. Kinger karakteri her zaman babacan tavırlar sergiler. Pomni ve Ragata'ya vermiş olduğu tavsiyeler ve Jax'in ne kadar çok sinir bozucu hareketler yapmasına rağmen her zaman ılımlı yaklaşır. İşte bu noktada kendisinin bu eşinin soyutlanmasına neden olması, seride çok fazla uzun süre kalması ve onun yaşlı olabileceğini tahmin etmemiz onun bu olgunluğunun göstergesi. Şimdi gelelim en önemli sorulardan bir tanesine. Kinger neden böyle davranıyor? Ki zaten eşinin soyutlanmasına neden olmasıyla beraber bu şekilde davrandığını söylemiştim ama asıl sebep tam olarak bu değil. Kinger kendi zihnini parçalara ayırıyor. Onları bir şekilde bazı bilinçaltı yerlere saklıyor ve özellikle bu durum karanlıkta ortaya çıkıyor. Ki sebebi ne? O soyutlanmak istemiyor ve bir şekilde buradan çıkmanın bir yolunu hala da arıyor. Sadece kafasını tam olarak toplayabilmiş değil. Ve bazı rivayetlere göre de bu seriye baktığımızda ortalama olarak 7. bölümde bir karakter soyutlanacak ve bu karakterin Jax karakteri olabileceğine dair rivayetler var. İşte önceki videomda Jax'in neden soyutlanacağına dair video yapmıştım. Onu izlerseniz zaten ne demek istediğimi anlarsınız. Kinger'ın bu şekilde davranmasının temel sebebi zaten serinin artık neredeyse bitme durumuna gelmesi ve bir rivayete göre de özellikle 9. bölüm itibariyle seri tamamıyla bitecek. Kinger bu zamana kadar kendini koruyarak zihnini bir şekilde muhafaza etme çabasıdır ve özellikle de soyutlanmamak için bu şekilde deli davranıyor. Eğer bir şeyleri çok fazla kafaya takarsa ve çok fazla düşünürse maalesef ki eşi gibi o da soyutlanacak. Belki de kurtarılmasının bir yolu vardır, belki de buradan çıkmanın bir yolu vardır diyerekten o akıl sağlığını korumaya çalışıyor. Gelelim Kinger karakterinin neden bu şekilde davrandığını ve gizli yeteneklerinin varoluşuna. Biliyorsunuz 6. bölümle beraber Kinger hakkında aslında birçok yeteneğinin olduğuna ve özellikle diğer karakterlerin de bu konuda bilgili olduğunun farkına varmıştık. Ancak size şöyle bir şey söyleyelim. Özellikle Kinger'ın o kelebeği çıkartması ve gizli azmi yeteneklerine sahip olması aslında Kane'in bile haberinin olmadığı birçok özelliği barındırıyor. Fakat bu bilgilerine ve geçmişteki yaşanmış olaylara rağmen Kinger her zaman şunu söyler. Kendisinden nefret ettiğini ve buradaki var olan her şeyden sorumlu olduğunu söyler. Bunu eski bölümlerde görmüştük. Bunun temel sebebi zaten eşinin soyutlanması ve bu sanal hapishanenin yaratımından kaynaklanıyor.
Şimdi gelelim en kritik olaylardan birisi Habil ve Kabil teorisine. Biliyorsunuz Cain ve Abel karakterleri özellikle 6. bölümle beraber silahın üzerinde görülmüştü ve bununla alakalı delice teoriler üretilmişti. İncil'deki Habil ve Kabil teorisi gibi. Aslında Cain buradaki Habil, Kinger ise Kabil olabileceğine dair bir rivayet var. Aslında geçmişte ikisi de Cain ve yani Kinger ofisinde çalışan bilinçli yaratıklardı, yani insanlardı. Fakat bir noktada ikisi de bu dünyaya geçtiğinde sürecin başarısız olmasıyla beraber hafızalarını kaybettiler. Şöyle bir bilgi daha vereyim. Kinger ve Cain karakteri serideki tek normal gözlere sahip olan iki karakterdir. Ne Pomni, ne Ragata, ne de Zubul veya Jax ve özellikle de Gangle bu karakterlere baktığımızda gözleri anormaldir. Yani gerçekten çocuksudur. Ancak Kinger ve Cain karakterlerinin gözleri özellikle de insani gözlerdir. Ve bir ayrıntı daha, Cain'in gözlerine baktığımızda ikisi de farklı renklere sahiptir. Bu noktada bazı teoriler atılmıştır. Karnaval kralı teorisi gibi. Teoriye göre Kinger'ın kral olmasının sebebi karnavalların yani sirklerde özellikle bir tane kişinin kral ünvanını sahiplenmesiyle oluşur. Yani bu noktada Kinger'ın kral olması aslında karnaval teorisine atıfta bulunur. Bu noktada Cain'in özellikle artık bir yapay zeka olmadığını ve gerçek anlamda bir insan olduğunu özellikle Jax bölümünde sizlere söylemiştim. Çünkü resmi çıkartıp o resme bakıp sanki bir tür özlem duyuyor gibi oluşu, onun geçmişte C ve A şirketinde çalıştığı ve özellikle Kinger'la beraber çalıştığı ancak bir noktada burada hapsolduğu teorisini doğurmakta. Ancak şöyle bir virgül de eklemek istiyorum. Aslında Cain ve Kinger aynı kişiler. Yani bir rivayete göre Kinger aslında tek bir geliştirici ve tek başına bunları yapıyor. Ancak kendisi o kadar çok zihni parçalandı ki bir kısmı mantıksal yapay zekaya dönüştü, diğeri ise duygusal yani Kinger'ı oluşturdu. Aslında Cain ve Kinger aynı kişiler olma ihtimali tabii ki de var. Bunlar tabii teori arkadaşlar yani. İlla kör körüne bir şeye bağlanmayın. Siz de yorumlarda belirtin ki bunlar daha çeşitlilik sağlasın. Ama bir noktada yine de Cain'in o fotoğrafı çıkartıp o fotoğrafa özlemle bakması hala da insani duygularının varlığına işaret eder. Belki de ikisi farklı kişidir, bilemiyorum. Tabi bazı rivayetlere göre de eşinin soyutlanmasının evet ihmalden kaynaklandığına dair bir rivayet var ama şöyle bir gerçek de var. Geçmişte Kinger'ın yapmış olduğu bir hata, bir kaza sonucu karısını vurabildiğine dair bir rivayet üretilmiştir. Yani şöyle, hatırlar mısınız 4 veya 5. bölüm olması gerekiyordu. O karısını yanlışlıkla vuran adamın hikayesini anlatırken ve özellikle de Kinger'ın gerçek anlamda iyi bir silah kullanabildiğini varsayarsak, bir noktada Kinger'ın geçmişte gerçek hayatta belki de yanlışlıkla eşini vurarak onu tramvaya itecek kadar düşündüren bir olaya da itmiş olabilir. Ve belki de Cain'in oluşturduğu bu bütün oyunlar aslında Kinger'ın travmalarına işarettir. Tabi bu noktada intihar teorisi de var. Özellikle karısının intihar ettiğini ilk dakikalarda söylemiştim ama bunlardan bir tanesi de şuna çıkmakta. Sizlere ilk videolarda bu zamana kadar yaptığım dijital sirk videolarında şunu söylemiştim. Aslında burası bir sanal dünya, evet, ama dönebilecekleri bir bedene sahip değiller. Burada hapsoldular. Çünkü bedenleri bir şekilde hastalığa yakalandı veya dünya tamamıyla yok oldu ve özellikle Murder Drones teorisini de destekleyecek olursak aslında gidecekleri bir dünya, bir beden yok. Buraları son çare. Yani bu dünya son. Akabinde gidecek bir yerleri olmadığı için karısının bu dayanılmaz acıya katlanamadığından dolayı intihar ettiği, kendini soyutlanma ettiği söylenmekte. Belki de tek kaçış yolu aslında soyutlanmaktır. Bilemiyoruz. Bu bilgilere baktığımızda gerçek anlamda Kinger hakkında çok fazla bilgi var. Ancak bazı noktalar hala daha bilinmez. Mesela örnek olarak Kinger'ın hiçbir şekilde ismini bilmiyoruz. Geçmişine dair gerçek anlamda çok az bilgi var. Ancak şöyle bir bilgi daha vereyim. Özellikle bana geçenlerde Discord vasıtasıyla ve özellikle Instagram vasıtasıyla teoriler atıldı. 5 ila 7 yani 57 rakamına dair bir teori üretilmiş. 5. bölüm özellikle arka plan hikayesine dair, karakterlerin arka plan hikayesine dair birçok bilginin verildiği bölümdü. Ve 7. bölümle beraber ya bir kişi soyutlanacak ya da daha fazla arka plan hikayesine dair bilgi öğreneceğiz. Ancak Cain'in her bir bölümde
özellikle ruhlu kadın bölümde 57 saniyelik bir olayı bu kadar abartabilecek başka kimse yok demesi, Kane'in yapay zekayı %57 oranında arttırıyorum demesi, herkesi 5.7 saniye sonra burada topluyorum demesi birçok teorinin çıkmasına neden olmuştur. Bu teorilerden bir tanesi 57 rakamı belki de eksik bir şifre olabilir ve buradan çıkmanın bir yoluna işaret ediyordur. Veyahut da tıpkı 5. bölümdeki gibi 7. bölümde de çok kritik bir şey olacak ve arka plan hikayesine dair bazı bilgiler edineceğiz. Veya şirketinin kuruluşunun yılının 1957 olabileceğine dair rivayetler de var. Şimdi bu 57 veya 5.7 rakamının ne anlama geldiğini gerçekten bilmiyoruz. Onlarca, yüzlerce teori var. Ancak senin bu konu hakkındaki fikir ve düşüncelerin neler, yorumlara yazmayı unutma. Çünkü bir sonraki videom bununla alakalı olacak. Ve ne kadar bilgi toplarsak o kadar da bizler için iyi olacak. Dijital Sirk'in genel serisine baktığımızda ortalama olarak 20 ila 30 dakikalık bölümler olduğunu biliyoruz. Ancak yeni paylaşılan gizli bilgiler doğrultusunda şöyle bir gerçek var. Serinin bitmesine sadece 2 saat kalmış. Yani son bölümlerinin yarımşar saat olacağının garantisini verebilirim ve gerçek anlamda 9. bölümle beraber ya bu sirk tamamıyla yok olacak, çünkü Kinger'ın soyutlanmasıyla ve Kane'in çökmesiyle beraber son zamanlarda Kane'in bozulmaları çok artmış durumda. Bu noktada bu sanal dünya çökecek ve seri bitecek. Veyahut da buradan kurtulacak. Çünkü bu dublajını yapan ekibin gerçek anlamda ağladığına dair söylentiler var. Ama mutluluktan mı, üzüntüden mi bilmiyoruz. Umarım Murder Drones gibi bok gibi çıkartmazlar, çünkü gerçekten Murder Drones yani Katil Robotlar bölümünün o son bölümü ya final anlamında final değildi yani. Bizi öyle bir arafta bıraktılar ki bitti mi, bitmedi mi, devam mı edecek, etmeyecek mi? Ne mutlu son, ne hüzünlü son. Hani dünyanın yok olduğunu biliyoruz ama dünya var gibi de, sanal dünya gibi de, ya gerçekten çok kötü bitti. Umarım Dijital Sirk'in son bölümü de bu şekilde bitmez. Ancak geriye sadece yapabilecekleri 7, 8, 9 yani 3 bölüm kaldı. Bir dahaki bölümler çok az olacak ve 9. bölümle itibaren Dijital Sirk'in sonu geliyor. Bizlere nasıl bir şey çıkarttılar gerçekten bilmiyorum ama senin fikir ve düşüncelerin neler? Umarım videonun sonuna kadar size ilk başta söylemiş olduğum bütün soruları ve teorileri cevaplayabilmişimdir. Kinger'ın baştan sona anlatabileceğim tüm teorileri ve hikayesi bu şekilde. Eğer benim eksik söylediğim bir şey varsa da yorumlarda belirtmeyi unutma ki bir sonraki videoda bu eksikleri tamamlayabilirim. Buraya kadar izlediysen de videoyu beğenmişsindir dostum yani. Bir zahmet kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir, en önemlisi arkadaşlar. Ve Instagram'dan veya yorumlardan teorilerini bana gönderebilirsin. Başka bir videoda da görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak, hoşça kal. Bu arada bir sayfa videosunu yapacağım arkadaşlar. Kızıp durmayın, yorumlarda görüyorum sizi de. Ya o kadar çok yorum geliyor ki cevap veremiyorum. Bir de şöyle, benim her gün video yapabilmem için saatlerce çalışmam lazım. Yani bir güne 2 video sıkıştırmaya çalışıyorum. O da her zaman olmuyor yani. Umarım beni anlıyorsunuzdur. Hoşça kalın.